Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 30 günlük zihinsel arınma meydan okumasının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Hem içten hem dıştan kendimize iyi bakmanın değişik yollarını her gün küçük adımlarla yeniden keşfediyoruz birlikte. İlk hafta biraz daha ruhsal, sakinleştirici bir deneyimdi. Şimdi ise enerji kazanmak, kendimizi harekete geçirmek için küçük adımlar ekleyeceğiz her gün hayatımıza. Bildiğiniz üzere eğer ilk videoyu gördüyseniz tabii ki her gün için ufak görevlerimiz var ve ben de bu görevlerle alakalı kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım bu videoda. Eğer videonun ilk bölümüyle karşılaşmadıysanız linkini aşağı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hemen lafı uzatmadan günümüzü başlatıyorum. 8. gündeyiz. 8. günümüzün görevi ise en az 2 litre su içmek. Açıkçası su içmek zaten benim günlük hayatımın çok büyük bir parçası içerisinde ve gerçekten su bu hayatta en sevdiğim içecek. Sadece evde olduğum günler, evden çalıştığım günler birazcık zorlanıyorum. O yüzden hiç yalan söyleyemeyeceğim. Özellikle bardaktan su içme konusunda gerçekten çok ama çok zorlanıyorum. O yüzden bu durumu ortadan kaldırabilmek için evde de su şişesi kullanmaya çalışıyorum. Büyük mavi bir termosum var. Onda su içmeye çalışıyorum. Bu sayede su soğuk da kalıyor. Sıcak su içmeyi pek sevmiyorum. Ayrıca bu sayede gün boyunca önümde büyük bir şişe olduğu için suya ulaşmak ve onu tüketmek daha kolay ve sistematik bir hale geliyor benim için. Su bedenimizin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi faydaları saymakla bitmez. Cildimizin güzelleşmesine yardımcı olur. Bağırsak sistemimizin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca dikkatimiz daldığında dikkatimizin yerine gelmesine yardımcı olur. Bu yüzden su içmek sadece fiziksel değil, ayrıca zihinsel anlamda size iyi gelen bir şey. Biliyorum çok küçük ama çok etkili bir alışkanlık. Eğer düzenli su içme tüketimini hayatınıza sokamadıysanız belki bu video sayesinde bir adım atmak için heveslenirsiniz. Geliyorum 9. güne. 9. günün meydan okuması ise yeni ve sağlıklı bir tarif dene. Bu video için mutfakta yeni bir maceraya çıktım sizinle birlikte. Ve yeni ve sağlıklı bir tarif denemek benim için en keyif veren meydan okumalardan bir tanesi oldu bugüne kadar ki. Özellikle hayatıma Thermomix girdiğinden beri yeni bir tarif keşfetmek benim için neredeyse hobi gibi bir şey oldu. Bugünse teriyaki soslu somon ve ince cam erişte yapacağım. Yani glass noodle olarak geçen eriştelerden yapacağım. Ve gerçekten hem karnımı hem gözümü doyuran bir menü oldu benim için bu. Ayrıca sağlıklı beslenmenin kısıtlayıcı veya sıkıcı olmaması beni gerçekten çok motive eden bir şey. Lezzetli, renkli ve besleyici yemekler yapmak gerçekten mümkün. Sadece bazen ufak bir cesaret gerektiriyor onları denemek. Ve bence meydan okumanın 9. günü herkesin keyifle yapabileceği bir challenge. Ve bir düşünün, bugüne kadar internette gördüğünüz kaç bin tane tarifi kaydetmişsinizdir. O yüzden bugün sizi birazcık itelemek istiyorum ve mutfağa girip kaydettiğiniz tariflerden bir tanesini denemeniz için size bütün enerjimi buradan göndermek istiyorum. Ve eğer herhangi bir tarif denerseniz lütfen benimle paylaşın. Belki ben de denerim. Geliyoruz 10. günümüze. Yoga veya pilates yap. Aslına bakarsanız bu meydan okuma günü için yoga veya pilates stüdyosuna gitmeyi gerçekten çok ama çok istedim. Ama bu ayki bütçeme birazcık dikkat etmem gerektiğinden evde yapmak durumunda kaldım. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu madde benim için gerçekten güvenli bir madde haline gelmeye başladı. Çünkü neredeyse 3 haftadan fazladır her sabah düzenli yoga yapıyorum. Hiçbir şekilde kendime mazeret koymuyorum. Uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum, cilt bakımı yapıyorum ve hemen yoga yapmaya başlıyorum. Ve araya hiçbir şey sokmuyorum. Önümdeki günün ne kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum. İş yerine neler olabileceğini düşünmüyorum. O anı sadece kendime veriyorum ve kendim için bunu yapıyorum. Ve şunu fark ediyorum ki vücudum çok esnek değil ama yavaş yavaş esnekleşeceğinden eminim yoga sayesinde. Ama en büyük katkılarından bir tanesi zihnimi çok rahatlatıyor olması. Ve şunu da söylemek istiyorum. Aslında yoga için özellikle herhangi bir stüdyoya gitmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. YouTube'da çok ama çok güzel kanallar var. Benim hayatıma ilk yoga girdiğinden beri takip ettiğim bir kanal var ve başka hiçbir kanalın
yoga videolarına bakmadım bile bugüne kadar. Çünkü çok ama çok seviyorum. Aşağıya linkini koyacağım. Kanalın ismi Yoga with Adriene. Onun ilk böyle işte 30 günlük yoga serileriyle karşılaşmıştım yogaya ilk merak sardığımda. Tabii ki çok uzun seneler önceydi ve hala çok fazla yogi pozları yapamıyorum. Ama bu benim için çok önemli değil. Benim için nasıl hissettiğim çok önemli. Ve dediğim gibi yoga benim için kendimle kalabilme, nefes alışverişlerimin farkına varabilme, o anı anlayabilmem için benim için çok büyük bir araç. Ve en sevdiğim yanlarından bir tanesi de günüme bu şekilde başlamam, bütün günümü bu sakinlikte ilerletmeme yardımcı oluyor çoğu zaman. Çok daha sakin ve dingin buluyorum kendimi. Çok manyakça şeyler olsa bile iş yerinde çok daha iyi hissettiğimin farkına varıyorum. Geliyoruz 11. günümüze. 11. günümüz ise meyveli bir smoothie hazırlamak. Normalde hiç smoothie tüketen birisi değilim. Çünkü dışarıdan denediğim bütün smoothie'lerden bugüne kadar nefret ettim. Çünkü bana hepsi aşırı tatlı ve yapay geliyor. Ama bu meydan okuma sayesinde ilk kez bir smoothie'ye şans verdiğim için çok ama çok mutluyum. Çünkü bayıldım. Benim yaptığım smoothie tarifinin orijinalinde protein tozu da vardı. Proteinli smoothie falan gibi geçiyordu. Thermomix'ten yaptım bunu da. Ama ben protein tozu kullanmak istemedim ve sadece meyveler ve yulaf sütüyle yaptım. Tarifi ilk hazırladığımda gerçekten böyle dondurmamsı bir kıvamı oldu. O yüzden üzerine biraz daha su ekledim ben. İçilebilir bir hale gelmesi için. Tarifi de açıklamaya yazacağım. Denemek isterseniz bakarsınız ama ben çok ama çok beğendim. Kesinlikle yazın smoothie tüketmeye başlayacağımdan eminim. Ve çok pratik oldu benim için. En güzel yanıysa içine ne koyduğumu biliyor olmam, ne tükettiğimi biliyor olmam. Rafine şeker yok, katkı maddesi yok. O yüzden gerçekten çok keyif aldım. Tamamen kendi bedenim için seçtiğim içeriklerle çok güzel bir şey hazırlamış oldum ve çok mutlu oldum. Ve bu meydan okuma günü aslında bana şunu hatırlattı. Bazen sevmediğim şeylere ara sıra şans vermek benim o şeylere karşı bakış açımı değiştirebilir. Geliyoruz 12. güne. En az 30 dakika yürüyüş. Eğer ilk videoyu gördüyseniz o videoda da 30 dakikalık bir doğa yürüyüşü vardı. Ama orada telefon olmadan, herhangi bir dijital etkileşim olmadan bir yürüyüş yapmaktı. Burada öyle bir sınır yoktu. Sadece 30 dakikalık bir doğa yürüyüşü vardı. Ama ben bu sefer doğa yürüyüşünü 1 saate çıkarttım ve ayrıca Adele'i yürüttüğüm zamanla birleştirmedim. Adele'i sabah kısa yürütüp ondan sonra öğlene doğru daha uzun bir yürüyüş yaptım. Ve şunu da söylemem gerekirse ertesi gün tekrar smoothie yapma heyecanı verdi bana. Çünkü öğlene doğru böyle 10-10.30 falan gibi falandı sanırım çıktığımda ve acıkmaya başlamıştım. Ama kahvaltı yapmak istemiyordum. Eve döndüğümde böyle brunch tarzı bir şey yapmak istiyordum. O yüzden bir daha smoothie yapmama sebep oldu ve çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Smoothie'mi elime alıp yürüyüş yapmış oldum 1 saat boyunca. Hava güneşliydi ama birazcık serindi. Ama yine de ceketim olmadan, o kalın işte kat kat giyinmeler olmadan yürüyüş yapabilmek gerçekten çok keyifliydi. Ve müzik olmadan yürüdüm tekrar. Açık havada olmak, adım seslerimi duymak, güzel bir sohbet içerisinde olmak bana gerçekten terapi gibi geldi. Ve bence yürüyüşü sadece fiziksel bir aktivite olarak görmemek gerekiyor. Aynı zamanda zihinsel bir arınma, sessiz bir alanda kendinle kalabilme olarak da bakmak gerekir. Özellikle telefon, ekran, bildirimler olmadan yürüyünce bu yürüyüşler çok daha berrak bir hale geliyor. İnanın bana farkı çok büyük. Bu sabah da kendimi telefonsuz bir yürüyüşe çıkarttım Adele'le birlikte ve yaklaşık 35-40 dakika kadar yürüdüm ve eve döndüğümde kafamın içi o kadar rahatlamıştı ki çünkü hiçbir şekilde benim kafamın içerisinde dönen bir şey yoktu. Sadece yürüdüğüm adım seslerini duyuyordum. Etraftan gelen ağaç hışırtılarını duyuyordum. Kuşlar ötmeye başladı bir süre sonra. O kadar rahatlamıştım ki kesinlikle çok ama çok mutlu oldum. Biliyorum büyük şehirlerde yaşıyorsanız bu belki benim anlattığım kadar böyle romantik gelmeyecek kulağınıza. Ama yine de elinizden geleni yapmaya çalışın derim. Etrafınızda bir park varsa gidin. Sokak aralarında yürüyün. Durun bir kediyi köpeği sevin. Yanınızda kedi köpek için bir şeyler taşıyın ve verin. Yani o anı kendiniz için nasıl iyi hissettirebilecek bir hale getirebilirseniz yapın. Bu anın sadece sizin için olduğunu
unutmayın. Ayrıca yürüdüğünüz için de, güne o şekilde başladığınız için de inanın bana vücudunuz çok daha uyanmış ve güne hazır hissedecek kendisini. Geliyoruz 13. günümüze. Yemek hazırlığı yapmak. Şimdi bu meydan okumanın orijinalinde aslında weekly meal prep olarak geçen bir şeydi. Ama ben haftalık yemek hazırlığını kendim için çok sürdürülebilir bulmuyorum. Çünkü taze yemek olması benim hayatımda beni çok daha tatmin eden bir şey. Bir yemeği çok fazla hazırladığım zaman ve atıyorum 4 gün 5 gün yediğim zaman çok çabuk sıkılmaya başlıyorum. Aslında sıkılmak değil de tatmin duygum kayboluyor ve yediğim şeyden tatmin olmadığım için normalde yiyeceğimden çok daha fazla şeyler tüketiyorum arkasından. Bu da çok istediğim bir şey değil açıkçası. Sadece şuna dikkat etmeye çalışıyorum yemek hazırlığı yaparken. Ofise gideceğim günler için muhakkak kahvaltı ve öğle yemeğini hazır tutuyorum yanımda. Yani o hafta için hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden de bu video sayesinde genelde pazar günlerimde bunu yapıyorum. Tekrar bunun için bir zaman ayırmış oldum ve sizinle paylaşmış oldum. Dediğim gibi bu normalde de yaptığım bir şey zaten. Pazar günlerimde muhakkak o hafta için ofise gideceğim gün kadar bir şeyler hazırlamaya özen gösteriyorum. Çünkü dışarıdan bir şey alıp yemek hiç hoşuma giden bir şey değil. Tatmin olmuyorum, doymuyorum gibi geliyor. Boşu boşuna para harcamış oluyorum ve çok mantıklı gelmiyor bana. Ben her zaman kendi yaptığım yemeği tüketmeyi daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi bu benim konuşmamın üzerinde de bu video içerisinde yaptığım teriyaki soslu somon ve noodle benimle ofise gelecek öğünlerden bir tanesi mesela. Çünkü arka arkaya birkaç gün yedim ve bugün yemek istemiyorum mesela. Dün de yemedim. Dün ve bugün yemek istemiyorum ama bitirmek de istiyorum. Hiçbir şeyi ziyan eden bir insan değilim. O yüzden onu mesela pazartesi günü öğle yemeği olarak ofise götürmeye karar verdim. Salı günü de ofiste olacağım. O yüzden onun için de hindi yaptım. İşte hindiyi tavada kızarttım biraz. Yanına da biraz kabak koydum ve dünden kalan pilavı da onunla birlikte ofise götürmüş olacağım. Ayrıca bir porsiyon daha somon ve bir porsiyon daha hindi ve pilav evde hazır bulunmuş olacak benim için. Onları da tabaklara koyup streçleyip dolaba o şekilde kaldıracağım. Yani benim için her şey ne kadar kolay hazırlanabilirse, daha ulaşılabilir olursa çok daha iyi oluyor. Ayrıca gördüğünüz gibi ekmek de hazırlıyorum bu videonun içerisinde. Thermomix'in içerisinde gördüğüm 5 tohumlu bir ekmek tarifi denemiştim geçenlerde ve inanılmaz güzel oldu. O yüzden bütün tohumlarını ve normal kullanmam gereken ununu da aldıktan sonra onu bir kez daha yapacağım ki evden çalışacağım günlerde ekmekli kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Ofise gittiğim günlerde genelde yoğurtlu kahvaltı yapmayı tercih ediyorum daha kolay olduğu için. O da bu haftanın hazırlıklarından bir tanesi olmuş olacak. Yani gördüğünüz gibi ben biraz da olsa haftaya hazırlık yapma taraftarıyım. Hem zaman kazandırıyor, hem bütçemi kontrol etmemi sağlıyor, hem de daha sağlıklı beslenmemi sağlıyor. Dediğim gibi ben bütün haftayı hazırlama taraftar değilim, sürdürülebilir bulmuyorum ama kendim için birkaç gün benim için ideal. Ve geliyoruz 14. günümüze. Yeni bir egzersiz türü denemek. Aslına bakarsanız bu ikinci bölümün en heyecan verici kısmı benim için buydu. Çünkü ben spor yaptığım zamanda da kendi konfor alanım içerisinde olmayı tercih eden birisiyim. O yüzden genelde ağırlık çalışıyorum, yoga yapıyorum, bütçem müsaitse pilatese gitmeye çalışıyorum ve e, yürüyüş yapıyorum. Bu kadar. Sadece hayatımda olan spor türlerini sürdürmeye çalışıyorum. Hayatımda düzenli yapmaya çalışıyorum. Haftada 3 gün ağırlık çalışmaya çalışıyorum. Her gün yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Her gün yoga yapmaya çalışıyorum. Kısa da olsa hayatıma katmaya çalışıyorum. Pilates'te dediğim gibi çok düzenli yaptığım bir şey değil. Bütçem müsait olsaydı gerçekten haftada 3-4 yapmayı çok ama çok isterdim ağırlığın yanında. Ama yapacak bir şey yok. Tabii ki yeni bir şey denemek konfor alanınızın dışına çıkmak demek. Ve bu meydan okumanın en önemli kısmı da buydu zaten. O yüzden yeni bir şey denediğim için gerçekten çok mutlu oldum. Vücudumu farklı bir şekilde hareket ettirmek, farklı kas gruplarını çalıştırmak ve hiç bilmediğim belki bir ilgimi keşfetmek bu video sayesinde güzel bir olanak benim için. Sizin en çok denemek istediğiniz spor türü ne mesela? Benim kafamda böyle düşündüğüm zaman en çok denemek istediğim şey mesela boks. Ama boks da çok pahalı bir spor türü Viyana içerisinde en azından. O yüzden
Belki ileride. Ama siz olsanız ne denemek isterdiniz? Benimle paylaşın. Belki ben de onları listeme ekler ve bir gün deneme şansı bulurum. İkinci haftayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bedenime ve zihnime gösterdiğim bu ilginin yavaş yavaş hayatımda ufak etkilerini görebilmek, bu video serisine başladığım için kendime çok fazla teşekkür etmeme sebep oluyor. Ve küçük adımların her zaman büyük değişimlerin yolcusu olduğuna çok inanıyorum. Her zaman bebek adımlarıyla başlayıp koşmayı sonra öğrenmemiz gerek. Yorumlarda bir iki kişinin onların da bu meydan okumayı denemek istediğini okudum. Eğer başladıysanız, eğer başlamayı düşünüyorsanız, belki birinci bölüm sizin çok hoşunuza veya ilginizi çekecek bir meydan okuma içermedi. Ama belki ikinci bölümü hayatınıza katmak istersiniz. Eğer bunları yapıyorsanız, eğer hayatınıza katmak istiyorsanız nasıl gidiyor sizin için meydan okuma? Eğleniyor musunuz? Kendinize değişiklikler görüyor musunuz? Yaptığınız adımlar sizi nasıl hissettiriyor? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Önümüzdeki bölümde dijital detoks yapmaya başlayacağız. Benim için çok zorlu bir hafta olacağından eminim. Çünkü maalesef telefonumla aşırı bağımlı yaşayan bir insanım. Ama çok sıkı kurallarım, çok sıkı meydan okumalarım var. Çok heyecanlıyım bu hafta için. Ve gerçekten büyük değişimler yapmak umudundayım. O yüzden 3. bölümü kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bedeninize ve zihninize gereken ilgiyi göstermeyi unutmayın. Çok öpüyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Bay bay.